Bunlar can. Bunlar çok duygusal hayvanlar. Bunlar sadece sevilmek istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Son doğumunda 10 tane yavru oldu. Bunun 3 tanesi erkek, 7 tanesi dişi oldu. Herhalde Allah bir sinyal gönderdi bize. Hayvanları çoğaltın, üretime katkıda bulunun diye. Biz elimizden geleni yapacağız. Gücümüz yetti müddetçe. Bir sürü kız var. Eşim de zaten geliyor. Evet, böyle başlıyoruz videoya. Doğaçlama. Lütfen basketbolcu biz bir. O bardaklı sürahi gibiyiz bak. Bak bardaklı sürahi gibiyiz. Aynen. Evet, Amasya Taşova'dayız şu anda. Biz böyle Muğla'dan çıktıktan sonra haritayı adeta böyle çapraz bir şekilde böldük. Yukarı doğru çıkıyoruz Ardahan'a. Yayınladığım listede, tur listemde Tokat vardı. Orası iptal olunca onu da yazdım doğaçlama diye. Sonra Veysel abi bana yazdı, dedi ki ya Murat bize gelsenize. Ben de böyle hem arabanın yorulmaması hem de kendimin yorulmaması için her gün 2 saat 3 saat yolculuk yapmayı seviyorum. Baktım Ankara'dan sonra uydu bana Amasya. Dedim Çok iyi yaptınız. geldim. Hoş geldiniz. Bu da hoş geldin diyor şu an. Bu da hoş geldin diyor Damla Hanım. Bunlar hep oyun istiyor değil mi abi? Bunlar hep oyun istiyor. Bunlar sevgi arsızı. Bunları ne kadar seversen sev. Ne diyorsun? Mikrofonumu yeme. Hayır, mikrofon. Şu anda açak çekimimiz yapacağız. Evet, ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Ne var ne yok? Nereden geldiniz? Vallahi biz İstanbul'dan geldik. 2 sene önce geldik. 2020'de planladı eşim. Ben çok gelme taraftarı değildim köye ama çok ısrar edince artık dedim ne yapalım? Gelelim. Çok paran olsa ne yaparsın? Ev yaptır. Çok param var böyle. İnanılmaz. Çok param var. Çok param var. O zaman köye 2 katlı ev yaptırırım. Öyle değil ya. Bir oda dolusu para. Bir oda. Bahçenin içerisinde 2 katlı ev yaptırırım. Bir de ahır yaptırırım. Hayvancılığa başlarım. Eşim dedi ki düzeni kur dedi, evi düzeni kur dedi, gelirim dedi. Aynen. Biz de ne yaptık? Çalıştık. Tek şartı bu muydu yani? Tek şartı buydu. Yaşayıcı alanı yapınca otomatikman gelmek zorunda kaldı. Aynen. Çünkü bir sürü yatırım yaptık. Gelmesi olmazdı. Ama eski meslekten neydi mesela? Benim insan kaynakları uzmanıyım ben. İnsan Artık kaynakları manda hayvan uzmanı oldu. kaynaklarına döndük. Ya niye gülüyorum biliyor musun? Hani çok böyle hikayeler olmaya başladı ya. Ama hani köyleri de gezdiğimde hangisi yapay, hangisi doğru, hangisi Evet. gerçek, hangisinin ne kadar yol aldığını falan görüyorum. Evet. Ben üretim müdürüydüm. Dediğim gibi az önce dediği gibi pandemide bazı şeylerin altyapısı kafamda oluşmaya başlamıştı. Sonraki süreçte evin yerini, ahırın yerini, hayvan sayısı kafamda hep belirliyordum. Hep düşünüyordum iş yerlerine. Burası senin köyün. Burası benim Kendi köyüne döndün. Aynen öyle. Ben 20 yaşına kadar burada yaşadım. 20 yaşından sonra İstanbul'a gittim. 38 yaşında burada döndüm yani. 18 yıl İstanbul'da geçirdim. Ha, eşimle İstanbul'da tanıştık biz. Onu tam merak Eşimle ettim. İstanbul'da tanıştık ama bizim herhangi bir köy hayalimiz yoktu evlendiğimizde. Hiç yoktu. İşte 4 yıldır böyle bir hayal oldu. Ha, iyi Evimizi mi oldu? aldık, arabamızı aldık. Ondan sonra pandemi zaten gelince ister istemez vücut artık hem beyin hem fizik olarak yorulduğumuzu hissettik. Dedik, gelelim Bir de dedik. Murat Bey bir de biz İstanbul'da iyi kötü düzenimiz kurtulsun artık yapacağımız bir şey yoktu. Gidip de evimizi değiştirmeyecek halimiz yoktu. Arabamızı değiştirecek halimiz yok. Hayatımızı değiştirdik aslında biz. Benim kanalımda da belki 300'ün üzerinde vardır. Hani bu şekilde hikaye, yaşam değiştirenler, hayat değiştirenler. Özellikle pandemiden sonra çok fazla oldu ya. Bunların alanından çıkalım. Arıların alanından çıkar gibi. Şöyle gel benimle beraber. Bunlar rahat koşsunlar şöyle. Gerçekten açıkçası ben çok sıkılıyorum. Hem de insanlara doğru şeyleri vermek istiyorum. Yani insanlar hem çok sıkıldı bu örneklerden çünkü işlerinde çok kötü örnekler de var. Biraz daha artık böyle volümü arttırarak sizlere daha doğrusunu daha yalın halde vermeye çalışıyorum. Gerçek hikayeleri taşımaya çalışıyorum. Bir insan kaynaklarını niye bırakır? Yani insanlarla ikna uğraşmaktan sıkılırsa bırakır diye düşünüyorum. Fabrikalarda artık fabrika ortamlarında bir şeyleri anlat. Hep aynı şeyleri anlat, yap. Ay sonu geliyor, işler çoğalıyor. Ay başı geliyor, maaşını alıyorsun. Maaşından bir hayır göremeyince. Dedik ki en azından ne yapalım? Üretim Farklı yapalım. bir hayata geçelim. Yenilikçi olmak lazım biraz da. Sen bilmiyordun bu işleri mesela. Hiçbir değil mi? şekilde bilmiyordum. Nasıl Yani o anda ilk bunlarla ya böyle bir hayata geçeceğim ben ya falan. böyle bir Gel hayata... gizli konuşalım. Evet Duymasın. bence duymasın. Duymasın. Ben de dedim yani hatta eşimle konuşurken de şey dedim. Bak dedim ben dedim gideceğim ama köy hayatı bilmem, hayvanları bilmiyorum, sağmayı bilmiyorum. Hiçbir şekilde. O beni ikna etti. Dedi ki tamam dedi sen bizim yemeğimizi yap ben bütün işleri halledeceğim. Hayvanları ben yapacağım, anama babama ben bakacağım. Sen sadece yemeğimizi yap dedi. O kafasına kurmuş muydu? O kurmuş, çoktan planlamasını yapmış, planlamacı olduğu için. Çok güzel planlıyor her şeyi. Ama çok doğru bir şey söyledin. Bu işleri planlamayıp yola çıkanlara da insanlar üzülüyor. Evet. Artık bizler üzülmeyi de bıraktık. Çünkü bu kadar bilginin çok rahat ulaşabildiği Aynen. bir çağda, bir dönemde Aynen. hata yapanlar da artık yapacak bir şeyimiz yok yani. Aynen.
Bunlar manda değil mi abi? Bunlar manda. Bunlara balak. camış diyorlar, kömüş diyorlar, balak diyorlar. Peki hayvancılıkla ilgilenen çok arkadaşlarımız var. Neden inek seçmediğinde manda seçtin? Mandanın katma değeri daha yüksek olduğu için inek çünkü herkes yapıyor ve ineğin maddi değeri buna göre daha düşük olduğunu düşünüyorum ben çünkü kendim yaşadığım için. Çünkü mandanın sütünü gelip ayağından alabilir ama inek sütü olduğu zaman pazarlamak daha zor. Çünkü müşteri bulacaksın ve daha çok çıktığı için tüketmek daha zor. Ama manda değerli olduğu için kapından müşteri alıp senin hiçbir fiyat gözetmeden neyse. Bir de şu da var Murat Bey. İnsan diyor ki benim kanser hastam var diyor. İyi geliyor diyor. Bağırsak rahatsızlığım var. İstekte bulunduğu zaman hoşuma da gidiyor aslında. Yedikleri aynı mı inekle mandanın? Yedikleri aynı ama tüketimi bunların daha az. Bunlar daha az rahatsızlanıyor. Veteriner daha az geliyor. Veteriner daha az geliyor. Kendi doğumlar kendileri gerçekleştiriyor. Pek destek almıyorlar bu konuda. Bize Şu an neredeler seninkiler abi? Kaç tane var bu arada? Şu anda benim 33 tane var. Neredeler? Şu anda Mera'dalar. Ha. Anneleri Mera'da. Peki kendi alanın mı senin Meral? Yok Mera köyün aslında Amasya ilinin Merası. Resmi tapulu. Yani proje yeri. Hani gidip kimse kafasına göre bir yer yapıp bura benim diyecek bir yer değil. Devletin bünyesinde açtığı hayvancılık teşvik amacıyla yapılan bir mera. Sen şimdi onlar Mera'da, sen neredesin? Sen buradasın. Ben buradayım. Hayır. Biz, Hakikaten. biz sığırcı bulamadığımız için Evet. parasıyla bulamadığımız köyün halkı da dedi ki biz bunu sırayla gidelim. En az herkes kendi işinden meşgul olmasın. 13 günde bize bir geliyor, 13 günde bir sıra geliyor. Geliyoruz gidiyoruz. Buna herkes uyum gösterdi mi? Herkes uyum gösteriyor. Vay süper. Şimdi niye biliyor musunuz? Bak bütün bölgeye geziyorum yani Çanakkale tarafına da gittim. Hayvancılık olarak Mera anlamında Çanakkale tarafı bizim oraya göre biraz daha uygun gibi duruyor. Ama onun da ötesinde baksanıza takım mamasına baksanıza. Süper. Yani köylü anlaşmış. Sana kaç günde bir sıra geliyor abi? 13 günde bir geliyor. 13 günde bir sıra geliyor. Abi bunlar niye bu kadar hareketli ya? Çok enerjikler ya. Bunları biz böyle biraz kapalı tutuyoruz ya. Benim tanıdığım birçok insan var. Onlardan çok fazla enerjik bunlar ya. Hayırdır? Abi şuna acayip ya. Senin 20 hayvanın varsa 20'si ayrı yerde otluyor. 3'ü ayrı yerde otluyor. 5'i ayrı yerde otluyor. Sonra akşam yolu buluyorlar Akşam mı? yolu buluyorlar. Geliyor. Herkes kendi evine doğru geliyor. Güzel. Kapısını tanıyor herkes. Allah Allah. Tanıyorlar. Akıllı hayvanlar. Maddi destek aldın mı devletten? Maddi destek devletten almadık. Hibe falan. Yok hiçbir hibe Mandalara almadık. özel bir şey yok mu? Ha mandalara var. Mandalara teşvik var. Es geçmiyor. Yılda bir kere. Yılda bir... Zaten. Her tamam güzel. Mandalara manda birliğinin verdiği para var hayvan başı. Doğuran hayvan özellikle daha yüksek veriyor. Oh oh. Balağına da veriyor yavrusuna. Hadi ya güzel güzel. Peki kilosu kaç para? Sütün? Sütün kilosu 50 lira. Yoğurdun kilosu 60 lira. Fark yokmuş ki abi. İnek sütü de hemen hemen yarısı gibi değil mi? 25-30 lira falan mıydı? İnek sütü tabii biz biraz şey tutuyoruz. Çünkü burası biraz kırsal kesim olduğu için emeklilerin daha çok yoğun olduğu bir bölge olduğu için hani büyük şehirler gibi yüksek fiyata satma şeyimiz çok zor. Bir de sonuçta 300 lira günümüzün şartlarında bir emekli için iyi bir para yani 5 litre için. Geçindiriyor mu 5 için. sizi? Tabii bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Fatura olsun, gıda olsun, yiyecek olsun, içecek Kendileri de olsun. bakıyorlar bir şekilde bunlar. Tabii ki. Hayvan aslında bize bir yükü yok. Kendi parasını kendi kazanıyor. Ha bizim burada mera kış çok olmadığı için 8-9 ay kesim merada biz de ekstradan sığır bittiği zaman kendimize gidiyoruz. 10 ay 11 ay dışarıda yani yayılım yaptırabiliyoruz. Aynen, Eski mesleğinle eski hayatında farkı var mı? Oh ya iyi oldu veya ya şurası iyi olmadı dediğin Aslında Murat Bey Ne var? yorgunluk olarak daha çok yoruluyorum burada. evet. Yani orada daha az yoruluyordum. Bunun farkına vardım burada. Ha burada da beynim rahat. Ama vücudum yorgun ama en azından dinlenince geçebiliyor. Akıl sağlığı iyi olunca bütün vücut iyi oluyor. Aynen öyle. mi Bunlara diyorsun? bak geldi beni sevdir dedi. Bunları da böyle insanı terapi ediyor. Buradaki bütün işleriniz bütün gününüzü kapsıyor mu? Yok kapsamıyor. Sabah 6'da kalkıyoruz. 8'de bütün işimiz bitiyor. Sağımdır vesaire sağımdır. Bütün yük kimde? Aslında yarı yarıya. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Ne oldu? Ha onlar. Vurdu mu yoksa şey mi? Korkuyor mu? Tamam onu İstersen balkondan bakabilirsin. Nisan niye çıktın? korktun aşkım? Sen niye çıktın ki oradan kızım? Kaç tavuk var? Bizim burada tilkiler olduğu için. Rahat bırakmıyorlar. Tilkiler rahat bırakmıyor. 14-15 tane var şu an. Sen ne böyle hareketlisin? Nereden buluyorsun enerjiyi bu kadar? He? Şşş. Anamın sütünden. Evet şöyle biraz kamera çevirebilir misin? Böyle bir alandayız. Burada üzümler var. Ne yaptı mesela? Direkt geldiniz burada böyle biraz böyle para kazanma dürtüsü rahatsız ediyor ya insanı. Tabii ne şimdi yaptınız? borçla geldiğimiz için doğal olarak. Borçla geldiniz. Borçla geldik. Evimizi borçla yaptık. Ve eşim sordu dedi böyle dedi. Biz dedi bamya yapalım mı? Bamyanın fiyatı çok güzelmiş. Zaten kurusunu yapıyorsun onu. Topluyorsun çiçekken. Buranın meşhurdur zaten bamyası. Bamyayı topladık ilk sene.
Evet dedim. Aha. Topladım. Dedim Meysa bu bana göre değil. Niye? rahatsız. Çünkü 7 gün burada çalışıyorsun. Aha. 7 gün her sabah kalkacaksın sabah 6'da. Öğlene kadar topluyorsun. Öğleden sonra diziyorsun. Akşama kadar diziyorsun. Sonra onun çiçekleri var. Çiçeklerini çıkartıyorsun. Küçücük bamya kalıyor. O da çiçek bamya diyorlar ona. Boncuk bamya. He, vardır belki bilenler bu bölgede. Bu bölgeye Var buraya has bir şey zaten. Genellikle burada yapıyorlar. Amasya bölgesinde. Amasya Taşova'dayız şu anda. Evet. Peki kaç kişi işten çıkardın? Kaç kişi işe aldın? Oo, çok ya. İnanılmaz sayılmaz yani. Kaç kişi Fabrikada başına? ortamında olduğu için çok kişinin başını yakmışızdır. Ama haksızlık olmadıktan sonra Kesinlikle haksızlıkla değil. Müdürüne, amirine haksızlık, saygısızlık yapan varsa müdür diyor ki böyle böyle diyor. Bu işi aksatıyor, paketlemeye yapmıyor, ambalajlamaya yapmıyor diyor. Bir gün, 2 gün, 3 gün uyarıyorsun. Ondan sonra mecburen ne yapıyorsun? Tabii, Adamların işine son vermek zorundasınız. ya sırf bu demoralizeyle yaşamak da zor işte yani. Aynen. Gel susadın mı sen gel. Su Gel için. beraber yaraklanalım buradan gel. Evet, ellerimi yıkayayım bari, sizi sevdim. Gel buraya gel. Hayatta en güzel şey doğal yaşamak zaten. Her Ya, şeyin doğalını yaşayacaksınız. Ne güzel. Ülkemizin her yerinde farklı bir koku var, farklı bir mevsim Kesinlikle. var, farklı tatlar var, Kesinlikle. farklı lezzetler var. Bir de şöyle bir avantajı var buranın. Benim B12 ve gerçekten kolesterolüm, sporcu olmama rağmen tekvando hocasıyım ben ayrıyeten. Tekvando da yaptım. Aynen. Uzak duralım biraz. Yok o. Uzun yıllar tekvando yaptığım için dedik antrenörlük de yapalım. Ondan önce spor yapmama rağmen bende kolesterol yüksekti. B12'm düşüktü. Ben buraya geldim, doğal hayata girdim. İşte kendimiz ekip kendimiz yiyoruz. Her şeyimizi Dışarıdan çok kendimiz bir şey alıyor musunuz? Yani böyle hani pirinçtir, yağdır, işte gerekli Mutlaka olan şeyler olacak onlar tabii. alıyoruz. Yoksa hani kendi ektiğimiz, kendi biçtiğimiz işte peynirimizi, yoğurdumuzu kendimiz yaptığımız için sıkıntı yok. Tahlillerin sonuçları çıkınca bir baktık kolesterolünüz çok iyi dedi. Nasıl yani dedim. Evet dedi, kolesterolünüz çok iyi, B12'niz de bayağı düzelmiş dedi. Ben artık gerçekten Manda yoğurduna mı? kesinlikle manda yoğurduna bağlıyorum. Çünkü Bol hep bol yiyorsun. nerede okuduysam manda yoğurdunun kolesterole o kadar yağlı olmasına rağmen, inanılmaz yağlı olmasına rağmen iyi geldiğini Giderken bize Okumuşsun. sat. ben size zaten hazırlayacağım. Ya şeyde bizim orada çok fazla tabii manda yoğurdu değerli az çıktığı için. Aynen. Yani böyle tereyağı gibi yiyemiyorduk. Aynen. Ben onu inek yoğurduyla karıştırıyordum. Yağı o şekilde. yukarı çıktığı için kaymak oluşuyor. O kaymağı aldığınızda, kaseye koyduğunuzda biraz da tuz sepin, karıştırın onu. Onu kahvaltıda kullanacaksınız, labne. Kaç tane mandanız sağıyor? 8. 8 tane. Aynen. Peki ne kadar süt çıkıyor? 8 mandadan 6 kilo çıkıyor. 6 kilo. 6 kilo her gün satılıyor mu? 6 kilo her gün satılıyor. Satılıyor. Ya zaten kapımızdan gelip alıyorlar genellikle. Kapınızdan gelip alıyorlar. Aynen. Hani biz özellikle bunu alın demiyoruz. Bağırsak rahatsızlığı olan, kanser hastalığı olan hep tercih ediyor. Evet. Ya çok fazla hikaye var ya arkadaşlar. Ya bakın nasıl oluyor da değil. Ya olmuyor işte da değil. Her yerde ayrı hikaye var. Kendileri çizebiliyorlar bazı durumları. O yüzden ilk önce kendinizi tanıyıp öyle yola çıkarsanız Aynen. daha sağlıklı olur. Lütfen. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beni Yunus Bey. sevme hareketi mi yoksa başka bir şey mi? Isırmaya çalışıyoruz. Kayınpederimle kayınvalidem yaşıyordu. Kayınvalidem bir sene oldu zaten vefat edeli. Ha. Kaynatam tek başına yaşıyor. Burada kendi başına işte sobasını yakıyor. Biz de tabii ki Ona da bir şey gelip oldunuz gidiyor. siz. Ha, Aynen ses tabii. oldunuz. Yalnız kalınca da zor oldu onun için. Ses soluk olduk ona. El ayak olduk mecburen. Biz 2 yıl önce karar verdiğimizde tam gelmek anlamında. Çünkü annemin bir rahatsızlıkları vardı. Ağız acısı, trigeminal nevralji diye bir hastalık. Bu ağrı migrenin 10 kat daha bir acı veren bir ağrısıydı. Çünkü bizde artık hayvanlar da vardı. Kendi düzeni de yoktu. Birilerinin gelmesi lazımdı ailede. Biz 6 İnip de kardeşiz. sağlamıyordu zaten. Evet. Yaşta 75 olunca. Bir de biz 6 sıkıldı. kardeştik. Sonuçta Aynen. birinin gelip ilgilenmesi lazımdı. Allah'tan biz de yaşarken geldik. Yanında bulunduk. 1,5 sene beraber geçirdik. Devredecekleri vardı, bize devretti. Geldik ama yine de kaybettik. En azından yanında bulunduk. Kesinlikle hem yanında bulunduk hem baban için çok iyi oldu. Yani Annesi babası hep yanındaymış. bir de babam 80 yaşında, 78 yaşında insan. Sonuçta yalnız ne yapacaktı? Yok, o da söyledi zaten. İyi ki gelmişsiniz dedi. Yoğurdunu, sütünü ben ondan öğrendim. Peynirimi yapmayı, Tereyağını öğrenemedik. tereyağını Nasip ama olmadı. yaptık sonuçta. Yok yaptım aynen. ama annem gösterseydi. Çok iyi Bitki oldu. fidelemeyi, sebze ekmeyi hepsini o kadar Maşallah sayesinde eli de ama şeydi, boldu. İyiydi yani. Ektiği hemen oluyordu. Güneş olduğunda şu ağacın altı ne kadar değerli oluyor değil mi? Çok. Bu amca mı Burası yaptı? bizim
Amca nerede bu arada ya? Amca babam evdedir malları almaya gitti o. Ha, Büyük başlarımız kaçta var. geliyor onlar? Onlar da muhtemelen bir yarım saate gelirler. Mandaları bekliyoruz ha şimdi yani. Mandalar ne zaman gelecek Aynen. acaba? Burada oturuyor değil mi o? Burası meşhur bizim ceviz ağacımız yıllardır. Burada iyi uyunur ha. Cevizin Çok salgıladığı güzel, durumu aynen. biliyorsun değil mi? Cevizin yaptığı durumu uykuya. Aynen. Biraz karıncalar var ama olsun arada Çok idare az ediyoruz. İdare ediyoruz arada. Ektiğimiz ürünleri de görün. Ne yaptıysak gösterelim diyorsun. Tabii ki. Görsünler evet arkadaşlar. Kavun var, salatalık var, normal kabak var, lahana var, domates var, dolma biber var, fasulye var. Mısır var. Sarımsak, soğan hasatını yaptık. Tekrardan ekim yaptık. Hı. Yani bu bizim gıdamızı, bir senelik gıdamızı buradan yapabiliyoruz yani. Tedarik Tedarik edebiliyoruz. edebiliyoruz. Amasya il merkezine 40 kilometreyiz zaten. Hani büyükşehir havası yaşamak istiyorsanız Amasya'ya gidip yaşayın. Taksim meydanı gibi her yer yeni cıvıl cıvıl. İstanbul Taksim. Eğer ilçede bir işiniz varsa Taşova 5 kilometrelerde bütün resmi işlerinizi yapabilirsiniz orada. Ha, tabiat görmek istiyorsanız bizim Bora Gölümüz var. Keşke sizi de oraya götürsek. Tabiat harikası, yemyeşil. Bizim zaten Yeşilırmak 1 kilometrelerimizde 100 metremize bizim çayımız akıyor. Yani aslında çok da bir yerde aramıyoruz aslında. Her şey ayağımızın dibinde. Kafan rahat mı Kafam, abi? kafam rahat. Ulaşımımızda da problem yok. Aynen. Çocuğunuzla ilgili mesela okuluyla ilgili endişeniz var mı eğitimiyle ilgili falan? Biz herhangi bir eğitimle ilgili bir problemimiz yok. Servisimiz alıyor, götürüyor, karnını doyuruyor, getiriyor. Bütün sosyal aktivitelerde yer alıyor. Benim çocuğum burada kendi yetenekleri kendisi buldu. Folklorcu oldu, tekvandocu oldu, yüzmeyi burada öğrendi. Bilgisayar kursuna gidiyor. Ama İstanbul'da bunun hiçbirini biz yapamıyorduk. Evet. Ha, burada bakılırsa İstanbul'la Anadolu'nun arasında büyük bir fark var. Bu da adaletsizlik, eğitim eşitsizliği oluyor. Bunu görünce ben daha çok üzülüyorum. Biz hep böyle bu tarz videolarda yani dinlediğimiz hayatlarda hep görürüz ya, hep böyle İstanbul'a atarız yani, atarlar. Yani ben pek bunu çok savunmuyorum ama ya bu İstanbul ne yapsın ya? Yani İstanbul'da biz yaptık, yapan da biziz yani. Bu İstanbul kimse bir şey yapmadı yani. Aynen. Eskiden büyük şehirler imkan yeriydi. İnsanlar onun için göç ediyordu ama şimdi Anadolu aslında imkan yeri. İstanbul büyük ihtimal işkence yeri oldu. Keşke herkesin imkanı olsa da dönse. Ha, rastgele de insanların dönmemesi lazım. Bravo. Evet. Bir hazırlığı varsa, bir imkanı varsa. Aslında köy dönüş hikayeleri bence ekonomik gücü olan insanlar dönsün. Ve fiyasko. Benim de çektiğim var içinde bir sürü. Ve fiyaskolar var. Çok benim daha sonradan bana hayal kırıklığı yaratan, baş ağrısı yapan çok fazla hikaye oldu. Bunu da açıkçası şu anda ilk defa söyledim. Çünkü sen çok fazla düşünüp planlı gelen bir örnek olduğun Aynen için. öyle. Ben Yeri geldi. Aynen İstanbul'da ben kendi evimi aldığım zaman, arabamı aldığım zaman artık benim yapabileceğim burada bitti. Çocuğum da küçükken ben dönme kararı verdim ve yatırımı köye yaptım. Ha, öbür türlü emeklilik vesaire bekleseydim daha çok gidecekti. Ya da hiçbir şeyim olmadı. Hadi ben gidiyorum kiradan çıkayım oraya gideyim. O da bir fiyasko olacaktı. Meşhur tokat yaprağını biliyorsunuzdur. Evet. Bu sene de kara borsaydı. İnsanlar bunu gören herkes istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar yaptık ama olmadı bu sene. Geçen sene yağmurdan olmadı. Bu sene de sıcaktan olmadı. Evet. Gelirken yol kenarında Çorum'da durduk. Yol kenarında bir şey almak böyle insana çok keyifli gelir ya. Hani leblebi tarzı falan bir yerde durduk. Dedik ya üzüm çok pahalı, üzüm hiçbir yerde yok. Ben de dedim ki nasıl yok, sen bana ne anlatıyorsun? Ben dedim köylere geziyorum abi falan dedim, tamam mı? Öyle şey yaptım ha. Dedim çok var. Geçen sene olmadı, bu sene. Sen dedi nerede yaşıyorsun? Dedim ben Muğla'da, İzmir'de. O dedi ki ya bizim için Adıyaman önemli dedi. Oo. Oradan geliyor dedi bizim bu üzümler dedi yani. Bunun üzümü de özel bir üzüm var. Benim babam rahmetli annem bunun üzümünü yiyordu. Biz pazara sabahın 8'inde gidiyorduk ki o üzümü bulabilmek için. 2 saat içerisinde hemen satılıp yok oldu. Evet, Çünkü özel üzüm. olmadığı için ve kıt olduğu için. Şeker gibi tatlı bu üzüm. Ve buna benzer bir iş yapıyorsun. Olmayan manda süt satıyorsun. Aynen öyle. Gelip alıyorlar. Aynen Valla öyle. Paşa'da yok senin böyle şeyin ha. Almanlar Rahatı. demiş ya, Amerikanlar mı? Bir işi yapacaksan ya en iyisini yapacaksın ya da kimsenin hiç yapmadığı işi yapacaksın. Aynen, ya da hiç kimsenin yapmadığı işi yapacaksın. İşine karışmak gibi olmasın da eve çok yakın ya. Bunun böyle yeri değişebilir mi? Yeri burası mı? Aslında- Biraz hafif koku var. Doğru söylüyorsunuz Murat Bey. Bu değişebilir çünkü aşağısı da bizim olduğu için belki aşağı akıtabiliriz veya oradan direkt birikeni tarlalara dökebiliriz aslında. Olabilir. İşini sana öğretmek gibi Yok olmasın yok da. bu Hani var aklımda Doğru, olan bir şey. doğru. Çünkü hem görsel hem sinek yaptığı için tabii ki kaldırsak da. Evet. Ha, bu da çok değerli. Herkes istiyor bunu. Tabii o Herkes değerli. götürmek istiyor. Çünkü O ayrı. bir çuval gübrenin normalde 1000 lira olduğu yerde kendine bedava. Armut, elma, incir, fındık. Aslında baktığın zaman Nardı kaç var. çeşit yiyecek var. Yani sebze olduğu gibi. İnsanlar hep eksin, diksin. Çünkü bunları büyükler dikti. Ben aslında özür dilerim. Ben kendi dikili bir ağacım yok aslında ama bundan sonra olacak. Sebze dikmekle hayvan yetiştirmek değil, ağaç çok önemli. Bak şunu çevirsin. Bak Allah aşkına ya. Deli danalar diyorlar ya, deli dana gibi dolanıyorlar. Bunların hepsinin isimlerini eşim biliyor. Ben bazılarını biliyorum, bazılarını unutuyorum. Onu biliyorum da onu da biliyorum. Onu bilmiyorum ismini. Elisa. Kaç haneli bir köy burası? Burası 35 haneli bir köy. Normalde 30 haneydi. Göç veren köydü. Son 3 yılda bayağı bir göç aldı. Evet. Hane olarak sayarsa belki 40'ı da geçer ama hani oturanlar olmuyor. Bazı gidip geliş yapıyorlar.
Göç alan Göç alıyor aslında burası. İstanbul'dan mı yani? Artık burası göç alıyor. Vay be. Yani şuna da seviniyorum. İnsanlar birbirlerini kopyalayarak böyle hareket ediyorlar. Örnek olarak, O evet. kötü oluyor. Hani belli bir bölgeye saplantı olmadan Aynen. başka bölgelerin de var olduğunu bilmek Murat güzel. Bey, biz biraz da kötü örnek oluyoruz. Neden? Biz emekli olmadan genç geldik ya. Tamam. İnsanlar buna imreniyor. Gelmek istiyor. Ama senin Hayır. çok iyi hazırlığın var. Hayır. Bu sefer aileleri destek vermiyor. Düzenleri bozulmasın, çalışsın, memuriyetleri var deyip engel olanlar da var. Herkes kendi bilir abi. Herkes kendi bilir. Ama ben genelde insanları teşvik ediyorum. Sonuçta sabit bir gelirle sabit bir yere kadar bir şey yapabiliyorsun. Bir de doğal yaşıyorsun. En güzeli de o. Doğal yaşıyorsun. Mevsimleri görüyorsun. Mevsime göre yaşıyorsun. Benim kızım cam kenarında perdeler açıyor ki baba diyor güneşin doğduğu zaman göreyim diyor. Yıldızları göreyim diyor. Perdeyi direkt seviyor. Yattığı kalktığı zaman en azından tabiatı görebiliyor. Binayı görmüyor. Karşı taraftaki komşuyu görmüyor. Gökyüzünü görmedik İstanbul'da zaten apartmanlardan. Şimdi oturduğumuz yerde gökyüzüne bakıyoruz. Ya bazen böyle şirinleme oluyor ya. Evet. Köyde ne mutlusun? Ben onun içindeki derinliği arıyorum işte, tamam mı? Yani köyde ne şekilde mutlusun? Gökyüzünü izliyorum, işte kuşlarla uyanıyor falan. Hani bunun dışında bir şey var. Hani sadece bu sebeplerle içinde bulunduğu hayatın sıkıntısıyla kendini atan kişiler değiliz yani. Hani Evet. çektiğin kişiler onların olmasına dikkat ediyorum. Evet. Olmamasına. Bir de Murat Bey hafta sonu kavramı gidiyor. Her gün hafta içi Evet. sanıyoruz. Günleri bugün bilmiyorsun Cuma, zaten. çünkü o kadar alışmışız ki hafta sonlarını kendimize entegre etmişiz. Cuma veya pazartesi acaba bugün hafta sonu çünkü evde oturuyoruz. Yıllık izine mi çıktık acaba? 2 yıl oldu hala onu atamadım. Gittiğin yerde senin gibi düşünen birilerini bulduğun sürece işin çok kolay oluyor. Tabii. Parası da pulu da çok önemli. Ekonomi çok önemli. Gittiğin yer falan çok önemli ama senin gibi düşünen birilerini bulunca Aynı konunun frekanstan başlığı bu. olacak. Her şey aynen. halloluyor yani. Yok kızım. Gel. Gel. Hadi içeri gidelim artık, anne gelecek şimdi, tamam mı? Hadi hoppa. Hadi gençler. Gel. Yerimize gidiyoruz. Bugünlük yeter. Hoppa. Terapi Al baba oldunuz. sonda. Gel bakalım. Hadi gel. Hop. Bak. Hani nerede kaldı mandalar ya? Mandalar şu anda bir 500 metresi kaldı. 500 metre sonra karşılarsın mandaları. Bir de bugün kayboluyormuş mandalar. Her gün gelen mandalar kayboluyor. Kaçıyormuş, alıp başını gidiyormuş. ile beraber ortaklaşa. Biz hiç satmadık, hani kullanmadık bir yerde. Şu anda 33 tane oldu. Hedefim 50, 100 öyle devam edecek Allah nasip ederse. Onun geçmiş yeri neyini çekecekler? O bitmiş artık, emekli olmuş o. Motoruyla beraber çakada İstiyorum ağam. Çok fazla yok, çok fazla akın gelirler diye korkuyorum. Yenge Çok bak alıp yakışıklıyım götürürler diyor. ondan sonra bak Bir pişman şey olursun olursa sonra. benden bilmeyin. Sonra alıp götürürler adamı. Bunlar ya komşu Gel dedikleri hadi, herkes evini bildiği için şimdi yukarının malı yukarı, aşağının malı aşağıya. Şimdi bizim pehlivanlar gelecek. Bu komşunun, onlar bizim. Benim kızlarım gelmiş. Her akşam karşılarım ben bunları. Yolda. Gelmem ya. Misafir geldi size. Ramazan Kızım, hoş geldin. Gel. Gel. Şuraya. Gel. Bugün iyi doğmuşlar Azize. Bugün sana aynen. süt çok verirler. Vay kızlara Kızım. bak kızlara. Ramazan neredesin sen? Azize Ramazan geliyor. Bunlar herkes şikayetçi köyün insanları. ünlümüz. Genelde bayanları kalkmaya Köyümüzün kalkıyormuşuz. ünlüsü. Herkes şikayetçi bundan. Çapkın. Bak gördün mü? Yabancı nasıl biliyor? Sürümden Çapkın. uzaklaş diyor. Gel. Bizim damızlık. Gel. Bak kızdı bak yabancı nasıl gördü. Ha? Gel. Tamam Ramazan sakin ol. Sıkıntı Tamam yok. oğlum, sensin, gel. Baba hoş geldin. Ne yaptın? Getirdim malları. Hoş geldin. Babam benim. Hadi Babam oğlum. bizim için malları bekledi. 78 yaşına kadar sonra devretti. Allah razı olsun ondan. Tertemiz olmuşlar. Irmakta yüzmüşler Azize. He maşallah, iyi bari. Azize geçeni bağlayayım ben. Tamam, sen geleni bağla. Geleni bağlayayım. Hadi al. Baba anam olsaydı ne yapardı şimdilik? Ne yapardı anam olsaydı?
Sat derdi. İhtiyarladın derdi bana. Ya adam ne yapsın kadıncağız? Yoruluyordu. Biz bile baş edemiyoruz bazen olduğu zaman yoruluyoruz genç başımıza. Gücüm yetmiyor. Ben de yardımcı olamıyorum diyordu sana diyordu. Bunlar sat diyordu. Ben de çocuk gelecek dedim. Biraz daha bakak dedim. İşte bir sene baktı ondan sonra çocuk geldi. Hep baba ocağında kaldı. Babam anam yaşlıydı. 80 yaşında 86 yaşında babam öldü. 91 yaşında annem öldü. Onları bırakıp bir yere gidemedim ben hiç. Öbürler gittiler bıraktılar. Ya. Bu 2008 doğumlu bizim emektarlardan. Mandılar genelde 35-40 yaşına kadar yaşıyor. Bir de yaşlarını da belli etmiyorlar. Hep genç, enerjik oluyorlar. İnekler defolanıyor da bunlar maşallah. Bunun hep erkek mandası oldu. Bu sene bize dişi manda verdi. En azından dedi ki ben bayrağı teslim ediyorum. Ben görevimi yaptım diyor ama ben yakıştıramıyorum ona tabii. Daha uzun yıllar ondan çalışmaya devam edeceğiz. Aslında gelirim düşmesine rağmen daha rahat harcıyorum. Niye? Çünkü gelecek kaygın yok. Kovulma derdin yok. Çünkü kendi işinin kendi patronusun. Daha çok çalışırsan daha çok kazanırsın. Az çalışırsan az kazanırsın. Bunu kafamıza yer ettiğimiz için harcıyorsak bilelim ki daha çok çalışıp onun yerine koymamız gerekecek. Ama büyük şehirde aylığımız birinde ne yatıyorsa 30'unda da o. Ona göre harcamamız lazımdı. Ben kendimi cimri olarak düşünüyordum ama buraya geldiğim zaman bonkör olduğumu, fiyatlara bakmadığımı öğrendim. Daha rahat, daha bol yiyoruz. Cimriydin, çok cimriydin bey. Yani yalan konuşmayalım, hiç kandırmayalım. AVM'de her hafta sonu AVM'ye gidiyordum ama burada AVM yok, belki ondandır. Sana eve gelirken çikolata al diyordum. Hiçbir şey almadan geliyordum mesela. Bir çikolatayı çok beğeniyordum. Ama o zaman yatırımları yaptık bak. Demek ki zamanında insanoğlu Biz sigara sıkacak. içmiyoruz mesela. En büyük avantajımız o bizim. Sigara parasını kenara Bir de atarak. ne diyorlar? 30'a kadar evleneceksin, 30'dan 40'a kadar mal yapacaksın, 40'tan sonra rahat edeceksin. Aynen öyle. Biz aslında bunu uyguladık. Her işi gençken yapacaksın ki bir amacın olsun, şey olsun. Biz hiçbir zaman Muğla'ya, Antalya tatile gitmedik. Gitmedik. Hep köye gittik. Allah var gitmedik yani. Gitmedik yani. Hep buraya geldim ben Hep her buraya sene. geldik. Senin yüzünden. Ama ne oldu? Sonu güzel oldu. Artık hep tatildesin. Her gün mandal, her sene mandaları görüyorduk. Onu görüyorduk. Taşova'ya gidiyorsun gezmeye, Amasya'ya gidiyorsun. Onu geçim Samsun'a gidiyorsun, geziyorsun. Bir de şu var Azize, benim hayallerimi gerçekleştirmek için sen bana yardımcı oldun. Allah Evet. razı olsun, peşimden geldin. Ben sana ne dedim? Bize senin hayallerini gerçekleşecek. İster tekvando salonu aç, ister halk eğitimi devam et. Ne olacak ilerleyen zamanda? Belki 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra veya 1 yıl sonra koskoca bir spor salonu yetiştireceksin. Milli Allah sporcu izin verirse yetiştireceksin. inşallah. Biz bir de bak halk eğitimde başladım şu anda ben. Antrenörlüğe. Benim kaç tane çocuğum vardı? 43 tane. Zaman ilerleyince gençlik spora başladık. Gençlik spordan şimdi devam ediyoruz. 116-120 tane çocuğumuz var. Yolumuzu kesiyorlar. Hocam merhaba, hocam ne zaman ders başlayacak? Biz de gelelim edelim. Bunlar insanı motive ediyor ister istemez. Buraya göçtüğüm için şükrettiğim ve iyi ki dediğim en önemli konulardan biri. Seneye doğumlar başlayınca bir tanesinin adını erkek olursa Azize Murat koyalım. Aferin. Hadi kızım. Hemen kendi yerine geçti. Biz kendi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece hafif dokunduğumuz zaman onlar kendi yerine geçiyor. Bunun annesi duruyor. Kız kardeşi duruyor. Bir de erkek kardeşi var. Kameralara bay bay mı edeceksin? Hadi yerine. Adayla Yazı mı salacaksın? Gel. Yazı sal. Gel Gel Yavuz. oğlum. Bunlar Geç oğlum. yem verdikleri için analarını çok saldırmıyorlar. Suyu içecek, oynayacak. Mutlu balaklar. Bak kafayı nasıl sokuyorsun içine. Terlemiş. Hareketlere bak. Gel. Kızım. Ada gel. Sağım zamanı. Seni bekleyemeyeceğiz keyfine. Hadi hadi. Bunlar bizi çok zorluyor. Biz bunları çok Gel. evcil yetiştirdiğimiz için. Geç kızım yerine. Hadi anneyi bul. Hepsi annesini biliyor. Kimse var. yabancı bir anneye gitmiyor. Şimdi onun annesi olduğunu koymuyor annesi. Çünkü kokularından tanıyor. Şimdi Kokularından tanıdı ve vermedi. geç kızım. Aferin benim kızıma. Bunları önüne bağlamak zorundasın. Sütünü öyle indirir. Normalde bu balak olmasın, memesine dokunma şansın hiç yok hayvana. Çünkü seni mahveder. Eşim bir taraftan, ben bir taraftan bir an önce işi hızlandırıyoruz ve yarıya düşürüyoruz. Sütümüzü sağalım bari. Gel yeter senin için. sağalım. Gel. Manda sütü azdır. Az olduğu için kıymetlidir. Süt oranı ne kadar arttıkça o kadar yağ oranı düşer ve değersiz olur. Allah yapısı sonuçta. Hayvanın sütü az olmasına rağmen yavrusunu doyuruyor. Demek ki protein ve içindeki özellikler çok olduğu için. Bütün güçlerimizi birleştirdik. Hadi dökelim. Bugünkü sağım bitti. Artık Allah ne verse 5, 10. Bugünlük bu kadar. Zümra bak inekleri oradan izliyorlar. İçeride kamera var. Şu an süt sağıyorlar.
Gördün mü? Evet geldim. Nisa. Efendim? Anneciğim az gel. Bunu Fatma. Ne olur götürsene kızım. Ya anne. Hadi hemen götür. Dedene ver, deden götürsün ya da hadi. Of anne ellerim daha yeni yıkadım ama. Bir şey olmaz, bir şey yok bunda. Hadi koş. Sıkı tut, düşünme. Yavaş götür. Evet, Taşova'ya benim ilk gelişim. Videonun sonlarına doğru geliyoruz. Video çektiğim yerlerde oranın neyi varsa orayı da değerlendirmeyi de çok seviyorum. Sadece videoyla hayat olmaz tabii ki. Ama ikisi beraber gidince çok tatlı oluyor. Burada hemen Yeşilırmak'ın hemen yanındayız. Semaver yakmaya geldik. Ve bu güzel ailenin kızı Nisa da burada. Değil mi Nisa? Evet. Ne yapıyorsun bakalım? Benim kızımla oynadın mı? İyi vakit geçirdin mi? Evet. Çok seviyorum ben buraları. Tekvandom var, yüzmem var. Burada bir sürü artık kursum var. Ama İstanbul'da hiçbir şey yapamıyordum. Tamam, videomuzu sen bitir bakalım o zaman. Sizin videonuz bu çünkü. Sizin videonuzu sen bitir bakalım. Nasıl bitirilir video? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de böylece hayallerinize kavuşun. Yani huzur bulduğunuz yerde durun. Aferin sana, çok güzel söyledin. Hadi bakalım.